Konuşmamız gereken bir konu var. Cat's Eye üyeleri neden birbirlerini sevmiyorlar? Bu kız grubunu oluşturmak için 120 bin kişi elendi. Kıyametler koptu. Yer yerinden oynadı. Ama gelin görün ki grup içi çatırdamalar yüzünden birçok kişi grubun dağılacağını konuşuyor. Öncelikle abla Cat's Eye K-pop değil neden anlatıyorsun diyebilirsiniz. Evet, global bir grup olarak görünüyorlar ama sonuçta Kore disipliniyle eğitim aldılar ve bence biraz da K-pop pazarını oynuyorlar. O yüzden bu kanalda onların da yeri var diye düşünüyorum. Bu açıklamayı da yaptığıma göre videoya başlamadan bir hemencik abone olursanız da çok sevinirim. Teşekkürler. Bugün grubun oluşum aşamasından başlayıp grup üyeleri arasındaki kaosa ve özellikle Manon'un dışlanmasını konuşacağız. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. Cat's Eye ismi ilk bakışta sadece havalı bir ismi gibi gelebilir ama aslında çok daha derin bir anlam taşıyor. Cat's Eye yani kedi gözü, ışıkta parlayan değerli bir taş anlamına da geliyor. Bu taşın içinde bulunan farklı renkler her üyenin farklı karakterini, kültürünü ve yeteneklerini temsil ediyor. Orijinal ismi Cat's Eye olan grubun adındaki C harfini K harfine çevirme fikri üyelerden Lara'ya ait. Böyle daha havalı göründüğü düşünüldü ve bu şekilde kaldı. Peki bu grup nasıl ortaya çıktı, ne acılar çekildi diye soranlar için onu da anlatayım. Her şey 2021 yılında Güney Kore'nin müzik devi Hype ve Amerika'nın en köklü plak şirketlerinden Geffen Records'un el sıkışmasıyla başladı. Milyonlarca doların döndüğü bu anlaşma sadece bir müzik ortaklığı değildi. Bu dünyanın ilk Amerikan K-pop grubunu yaratma planıydı. Ama burada Amerikan ve K-pop kelimeleri aynı cümlede yan yana gelince tahmin edebileceğiniz gibi gerilim kaçınılmazdı. Hype ve Geffen'ın hedefi çok netti. Hem Kore hem Amerikan pazarına hitap edecek, çeşitli kültürlerden üyeyi içinde barındıran, moda, sosyal medya ve müzik sektöründe eş zamanlı etkili olacak bir süper grup yaratmak. Hype ve Geffen Records amaçladıkları kız grubunu oluşturmak için bir yarışma programı düzenledi. The Debut Dream Academy. Bu sıradan bir yarışma değildi. Başvurular dünya çapında açıldı. Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Latin Amerika'ya kadar 120 binden fazla genç kadın bu yarışmaya katılmak istedi. Ama içlerinden sadece 20 kişi seçildi. 120 bin kişinin elenip içlerinden sadece 20 tanesinin seçilmiş olması bence çok inanılmaz. Yani yüz binlerce insandan en iyileri onlardı. Öyle düşünün. Bu 20 kişi Los Angeles'a getirildi ve burada bir yıl boyunca eğitim aldı. Eğitim süreci birebir K-pop sistemine dayanıyordu. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar süren 12 saatlik antrenman programlarıyla karşı karşıya kaldılar. Bu kızlar her ay jüri karşısına çıktılar. Her görev hem yeteneklerini hem de takım çalışmasını test etti. Ancak bu kadar yoğun bir eğitim özellikle K-pop sistemine yabancı olanlar için büyük bir şoktu. Bazı üyeler bu sisteme zaten bir süredir alışkındı. Örneğin Koreli Yoontae bu eğitim tarzını tanıyordu. Ancak özellikle Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen yarışmacılar için bu tempo başta inanılmaz zorlayıcıydı. Bu süreçte bazı üyeler elendi, bazıları kendi istekleriyle ayrıldı. Kimi sakatlandı, kimi psikolojik olarak dayanamadı. Kimi zaman ağlayarak, kimi zaman sessizce bu yarışmadan gittiler. Ancak geriye kalanlar kelimenin tam anlamıyla kusursuzdu. Dans hareketleri harikaydı. Kamera karşısında ışık saçıyorlardı ve sahneye çok yakışıyorlardı. Elemeler yaşandıkça yarışmada heyecan arttı ve en sonunda final günü kazanan 6 kişi açıklandı. Ve tada! İşte aylar süren emeklerin karşısında Cat's Eye üyeleri tam karşınızda duruyor. Sofia Filipinliydi, güçlü vokaliyle dikkat çeken lider figürdü. Lara Hindistan kökenli, sistematik, sessiz ama disiplinli bir karakterdi. Megan'ın annesi Çinli, babası İsveç-Amerika kökenli, duygusal derinliği yüksek bir yarışmacıydı. Daniela Latin Amerika'dan gelen, özgüveni yüksek, renkli biriydi. Yoontae Koreli, sistemin içinde doğmuş biri yani. Orijinal K-pop sistemini temsil etme rolü ondaydı. Manon, İsviçre'den gelen, sisteme sonradan dahil olan ve duygularını dışa vuran bir fenomendi. Bu mükemmel 6 karakter 28 Haziran 2024'te nihayet çıkış yaptılar. Gerçekten sahne önünde, kameraların önünde sıcacık ve çok cana yakın bir grup vardı. İnsanlar onları zaten yarışmadan izledikleri için oldukça sahiplenmiş, onlara kucak açmış, sarıp sarmalamışlardı. Fakat işin aslı gördüklerimizden çok farklıydı. Meğerse yarışma boyunca kızların her anı kameralara kaydedilmiş ve bir belgesel yapılmıştı. O çok sevdiğimiz, çok samimiler dediğimiz kızların yarışma boyunca yaşadıkları bu belgeselle gün yüzüne çıkmış oldu. 21 Ağustos 2024'te Netflix'te yayınlanan Popstar Akademi belgeseliyle insanlar kısa bir şok yaşadı. Çünkü her şey bize gösterilenden çok farklıydı. Öncelikle grup üyelerinden Manon belgeselde bence en dikkat çeken isim oldu. O yarışmaya sonradan dahil edildi. Diğer yarışmacılar aylarca süren elemelerden geçmişti
dans videoları çekmişti, özgeçmişler yollamışlardı, stajyerlik için başvuru formlarını doldurmuşlardı. Manon ise elemelere gelmemişti. Hatta elemeleri geçtim, onun ne dans yeteneği vardı, ne sahne tecrübesi, ne de müzikle herhangi bir ilgisi. Onun bu yarışmaya dahil olmasının tek nedeni güzelliğiydi. Şimdi Allah var, kız çok güzel. Yani çok güzel demek bile az kalıyor ama yani aşırı çok güzel. Manon zaten bir sosyal medya fenomeniydi ve bu yüzden tamamen tesadüfi bir şekilde keşfedildi. Hybe'ın oyuncu yönetmeni onun Instagram ve Pinterest'te viral olan birkaç paylaşımını görmüş, ardından mesaj atarak yarışmaya katılması için ikna etmişti. Bu sıra dışı keşif hikayesi onun programa katıldığı andan itibaren farklı muamele göreceğinin de habercisiydi. İşte tam da bu sebepten daha ilk günden itibaren onu diğerlerinden ayıran ince bir çizgi oldu. Çünkü Manon geleneksel K-pop anlayışına hiçbir açıdan uymuyordu. Kendisi de itiraf etmişti. Bu süreci bir okul gibi görüyordum. Hastaysam ya da modum yoksa gitmeyebilirim diye düşünüyordum demişti. Manon'un bu rahat yaklaşımı eğitimlere katılmamasına, provaya zamanında gelmemesine ve özellikle de grup disipliniyle çatışmasına yol açtı. Üstüne bir de korona geçirdiği dönemde uzun süre eğitimlerden uzak kalması onun gruba olan bağlılığını sorgulatan bir diğer faktör oldu. Üstelik yarışmanın başından beri diğer kızlarla aynı yurtta da yaşamıyordu. Özel eğitmenlerle bireysel eğitim aldı. İsviçre'de yaşadığı için programın bazı bölümlerine uzaktan katıldı. Los Angeles'a geç geldi. Yani fiziksel olarak bile sistemin dışındaydı. Bu farklılık onun özel tutulduğu algısını doğurdu. Ancak grup arkadaşları tüm bu olanları disiplinsizlik olarak yorumladı. Onlar her gün oradaydı. Saatlerce dans ediyor, ağlıyor, sakatlanıyorlar ama yine de sahneye çıkıyorlardı. Şimdi bir yandan günde 12 saat çalışan kızlar var. Bir yandan da canım istemezse gelmem diyen Manon var. Yani ortada büyük bir ayrımcılık ve haksızlık olduğu çok belli. Ki zaten gruptaki tüm kızlar da bu şekilde düşünüyordu. Bu da grup içi kaosun fitilini yakan ilk ateş oldu. Manon'a yapılan ayrımcılık da gerçekten çok göze batan cinstendi. Hani alttan yapalım, gizlice kimse görmesin gibi bir şey değildi. Bariz şekilde kızların gözüne sokuldu bu durum. Mesela Manon provalara çok gelmediği için onun gelmediği günlerde diğer kızlar 2 farklı koreografi ezberlemek zorunda kalıyordu. Gelirse plan A, gelmezse plan B şeklinde. Bu da doğal olarak öfke yaratıyordu çünkü kızlar onun yüzünden daha fazla çalışmak zorunda kalıyordu. Ama bence tüm bunları bir kenara koyalım. En saçma ve garip olay onun diğer stajyerlerle aynı yurtta yaşamamasıydı. Manon kişisel ve ailevi nedenlerden ötürü teyzesiyle birlikte kalmayı tercih etti. Bu karar diğer üyeler arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu. Çünkü aynı tempoda, aynı sıkı düzende yaşamayan birinin eşit olmadığı hissi yayılmaya başladı. Özellikle de Manon İsviçre'de özel koçluk programlarıyla eğitilmeye başlayınca işler iyice kızıştı. Grubun geri kalanı bu durumu açıkça ayrıcalıklı muamele olarak görmeye başladı. Yarışma sürecinde bazı elemelerde dönüm noktası oldu. Mesela Adela'nın elenişi. Çünkü Adela jüri oylamasında en yüksek puan alan kızlardan biriydi. Çok yetenekliydi, çok çalışıyordu. Yani gerçekten çıkış yapmak için inanılmaz emek verdi. Fakat halk oylamasında Manon daha fazla oy aldığı için Adela elenmek zorunda kaldı. Halk Manon'u çok seviyordu, burası kesin. Ama kızlar Adela'nın elenmesiyle birlikte Manon'a karşı daha fazla öfke duymaya başladı. Çünkü kızlara göre o sadece güzelliği sayesinde o yarışmadaydı. Adela yarışmadan elendikten sonra uzun süre hiçbir paylaşım yapmadı. Hiçbir yarışmacıya açık şekilde kırgınlık belirtmedi. Ama hayranlarının oluşturduğu bir destek videosunun altına her şeyimi verdim yorumunu yaptı ki bence de her şeyini vererek çalışmıştı. Manon'un davranışları ve torpilli gibi davranılması Catsa üyeleri arasında gerginliğin başlıca sebebiydi. Ancak bu huzursuzluk ilk kez net bir şekilde bir prova odasında açığa çıktı. Her şey Manon'un bir gün kızlara ulaşmasıyla başladı. Artık grup içindeki buzları eritmek istiyor, diğer üyelerle arasındaki yanlış anlaşılmaları düzeltmeyi amaçlıyordu. Bu girişim olumlu karşılandı ve prova odasında tüm üyelerin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı hem duygusal hem de gerilimli anlara sahne oldu. Manon eğitimlere katılmadığını kabul etti. Bazı durumları açıklamaya çalıştı ve grup arkadaşlarının da zaman zaman provalara katılmadığını hatırlattı. Ancak bu açıklamalar beklediği gibi empatiyle değil, eleştiriyle karşılandı. Sofia konuşmanın en net ve doğrudan ismi oldu. Kibar ama kararlı bir şekilde Catsa'nın temel değerlerinin disiplin, istikrar ve sıkı çalışma olduğunu söyledi. Herkesin aynı emekle burada bulunduğunu, hiçbir üyenin dışarıdan ayrıcalıklı görünmemesi gerektiğini belirtti. Sofia'nın bu açıklaması grubun sessizce bastırdığı duygularını da gün yüzüne çıkardı. Konuşmanın sonunda Manon'un potansiyelini kabul etti. Onun farklı bir işe sahip olduğunu söyledi ve grubun onunla birlikte daha güçlü olabileceğine dair bir umut kapısı araladı. Fakat maalesef bu yüzleşme her şeyi çözmedi. Bu sahne Catsa'nın neden birlikte ama ayrı bir grup hissiyatı verdiğinin somut örneklerinden biri haline geldi. Evet, aynı sahnede dans ediyorlar, aynı şarkıyı söylüyorlardı ama içlerinden bazıları hala birbirine güvenmiyordu. Popstar Akademi grubu küresel vitrine
çıkaran bir araçtı. Ama aynı zamanda aralarındaki tüm çatışmaları da gün yüzüne çıkaran bir aynaya dönüşmüştü. Prova odasındaki yüzleşme sona ermişti ama çatışma bitmemişti. Hayranların büyük bir kısmı belgeselde Manon'a yapılan haksızlıkları sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Özellikle Manon'un bazı performanslarda sürekli arka planda bırakılması hayranlar tarafından sistematik dışlama olarak yorumlandı. Lara ve Sofia'nın her zaman daha çok ekranda yer aldığı, Manon'un ise genellikle kamera açısından uzakta bırakıldığı söylendi. Ancak tüm bu gerilimlerin ortasında her şey çok netti. Cat'Seye artık yalnızca müzikleriyle değil, grup içi dramalarıyla da konuşulan bir fenomene dönüşmüştü. Grup belgesel yayınlandıktan sonra grup içi çatışmaları, bazı üyeleri dışlamaları ve açıkça aralarında istemediklerini belirtmeleriyle çok konuşuldu. Şu an aralarındaki her şeyi düzelttiklerini ve o şekilde durumların kalmadığını söyleseler de bazı hayranlar Manon'un hala dışlandığını ve diğer grup üyelerinin onu kıskandığını ima etmeye devam ediyorlar. Mesela son şarkıları Granny'de bazı sahneler alay konusu oldu ve sosyal medyada klipte ikisinin çiftleştiği sahnelere yer verilmesi çok eleştirildi. Ya da grup üyelerinden Lara'nın gruptaki diğer kızlarla sevgili olduğu iddiası da bayağı konuşuluyordu. Lara bunu kısa ama net bir şekilde yalanladı. Daniela ya da Manon'la çıkmıyorum. Biz sadece arkadaşız. Hatta onlarla çıkmak biraz ensest gibi hissettirirdi, dedi. Lara bu açıklamasından sonra eşcinsel olduğunu ve bu yönelimini açıklarken ciddi korkular yaşadığını da şu sözlerle dile getirdi. Dream Academy sürecinde bunu birine söylersem gruba girme şansım biter diye düşünüyordum. Ve sonra sizler bu konuda çok nazik davrandınız ve bana çok fazla sevgi ve destek verdiniz. Ve bu sayede kendim hakkında çok özgüvenli hissettim. Bu yüzden sizi çok seviyorum. K-pop dünyasında hala çok az idol açıkça eşcinsel olduğunu açıklamışken Lara'nın bu adamı öncü bir hareket olarak değerlendirildi. Bu sadece onun cesaretini değil, aynı zamanda grubun uluslararası kitlesinin ne kadar çeşitli ve anlayışlı olduğunu da gösterdi. Ama tabii ki de herkes aynı fikirde değildi. Bazıları Lara'nın gruptaki diğer kızlarla olan yakın ilişkilerini romantik olarak yorumlamaya devam etti. Bunlar bize belgeselde gösterilenlerdi. Fakat bu belgeselin %100 doğruyu yansıttığını da bilemeyiz. Belki de her şey bir kurgu ya da grup için bir reklam çalışmasıydı. Belgesel yayınlandıktan sonra bazı kişiler yarışmacıların kameraya oynadığını, bazı sahnelerin tekrar çekildiğini ve drama yaratmak için bazı diyalogların kesilip yapıştırıldığına dair söylentiler yaydı. İzleyiciler özellikle şu 3 konuya odaklandı. Belgeselde Manon'un yalnız kurt gibi gösterilmesi özellikle sosyal medya üzerinde büyük bir algı yaratmıştı. Ancak bazı fanlar Manon'un diğer üyelerle aslında daha fazla etkileşimi olduğunu ve bu belgeselin bu anları keserek onun hakkında negatif bir portre çizdiğini söyledi. İkinci, Adela'nın elenişi. Popstar Akademi'nin finalinde büyük favorilerden biri olan Adela'nın elenmesi seyirciler tarafından ilginç bulundu. Bazı kişiler Adela'nın hayran oylamalarında daha yukarıda olduğunu ama yapımcıların Manon'un daha dikkat çekeceğine inanarak onun yerine gruba alınmasına karar verdiğini iddia etti. Üçüncü, kurgusal çatışmalar. Özellikle Manon, Sofia, Lara üçgeninde geçen bazı tartışmaların gerçekliği sorgulandı. İzleyiciler bu sahnelerdeki kesitlerin ve dramatik müziklerin gerçekte olduğundan daha büyük bir çatışma havası yarattığını düşündü. Bu eleştiriler üzerine izleyiciler Netflix'e mesajlar atarak bu programın orijinal halinin yayınlanmasını talep ettiler. Change.org'da başlatılan bir imza kampanyası kısa sürede 50.000'den fazla imza topladı ve bu imzada gerçek versiyonun yayınlanması isteniyordu. Cat'Seye farklı ülkelerden gelen 6 genç kadını bir araya getiren küresel bir proje olarak yola çıktı. Dream Academy yarışmasıyla başlayan bu yolculuk çıkış şarkılarıyla devam etti. Grup hala büyüme aşamasında olsa da şimdiden oldukça konuşuluyorlar. Belgeselde izlediğimiz grup içi anlaşmazlık gerçek mi yoksa kızların dediği gibi şu anda araları iyi mi bilemeyiz. Ama beraber konuşabiliriz. Siz Cat'Seye grubu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce grup uzun süre varlığını sürdürebilecek mi? Yoksa bir hepsi vakasıyla da karşı karşıya mı kalacağız? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. O yüzden fikrinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.